Değerli izleyicilerimiz, Federal İş Mahkemesi yaşlı bakımında çalışan yabancı kadınlara da gerektiğinde günde 24 saat asgari ücret ödenmesine karar verdi. Erfurt'taki Federal İş Mahkemesi, başkent Berlin'de 90 yaşında bir Alman'a kendi evinde 24 saat hizmet veren Bulgaristan kökenli bir bakıcı kadının açtığı dava ile ilgili temel bir karar verdi. Alman yargıçlar, Bulgar kökenli bakıcı kadına haftada 30 saat çalıştığını içeren bir sözleşme imzalattırıldığı ve gece gündüz hizmet verdiği halde kendisine fazla mesai ücreti ödenmemesinin yasalara aykırı olduğu görüşüne açıkladı. Böyle durumlarda haftanın 7 günü 24 saat üzerinden asgari ücret ödenmesine karar verildi. Mahkeme 7 aydır çalışan ve ayda net 1000 euro ödenen Bulgar bakıcı kadının toplam 43 bin euro fazla mesai ücreti ödenmesi talebini ise henüz karara bağlamadı. Konuyla ilgili kararın önümüzdeki aylarda verileceği açıklandı. Almanya'da çoğu Polonya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'dan gelen 200 binden fazla bakıcının Almanya'da bulunduğu, çalıştığı belirtildi. Evet değerli izleyicilerimiz, Almanya'nın diğer Avrupa ülkeleri gibi en temel sorunlarından bir tanesi de arkadaşlar yaşlılar ve onların bakımları. Maalesef şu anda yaşlı bakım evlerinde çalışacak insanlar bulunamıyor. Çok ciddi anlamda bir açık var çünkü nüfus yaşlanmaya devam ediyor. Maalesef görünen şu ki önümüzdeki 10 yıl içerisinde Almanya'daki yaşlı sayısı daha da artacak. %30'lara, nüfusunun %30'unun 60 yaşın üzerinde olması planlanıyor, bekleniyor. Bu da beraberinde tabii ki ciddi anlamda iş kaynağı, işçi kaynağı gerektiriyor, insan kaynağı gerektiriyor. Almanya bu konuyla ilgili adeta alarm durumunda. Mahkemenin vermiş olduğu bu karar bize gösteriyor ki hasta bakıcılar ya da yaşlı bakıcılarıyla ilgili fiyatlar da önümüzdeki dönemde artacak. Çünkü insan yok. Evet, çalışacak insan bulunmuyor Almanya'da. Pek çok ilan var. İnternete girin arkadaşlar. Yaşlı bakımı ile ilgili müracaat eden sayısı çok az ya da fiyatları daha yüksek paralar istiyorlar. Bakalım önümüzdeki yıllarda daha neler göreceğiz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya Türkleri sınır dışı etmek için hazırlıklara başladı. Peki kimleri sınır dışı edecek? Neler oluyor Almanya'da? Değerli izleyicilerimiz, 2009 yılından sonra Türkiye'de bir yılın içerisinde 6 aydan fazla kalanlara ciddi bir ceza yolda. Bakalım haberin detayları neler? Almanya'da uzun yıllar kalan Türklere Almanya hükümeti tarafından Türkiye'de bir yıllık süre içerisinde 6 aydan fazla kalmadığınızı ispatlayın, yoksa yeni pasaportla geçerli oturma izni verilmeyecek açıklaması gönderildi. Almanya'da konsolosluklarda gecikmeden mağdur olan vatandaşı şimdi de Alman makamları çarpıyor deniliyor haberde. Gurbette 60 yılı deviren birinci kuşak veya emekli Türklere Türkiye'de bir yıllık süre içerisinde 6 aydan fazla kalmadığınızı ispatlayın, yoksa yeni pasaportla geçerli oturma izni verilmeyecek dendi. Bu uygulanırsa değerli izleyicilerimiz, Türkiye'dekiler dönemeyecek, Almanya'da olanlar ise sınır dışı riskiyle karşılaşacak. Bu durum yıllarını Almanya'ya veren, birçoğu 70'ini çoktan devirmiş ilk kuşak ile emekli olan ikinci kuşağı etkileyecek. Çünkü bu durumdakilerin çoğu bahar, yaz, sonbahar aylarını Türkiye'de geçiriyor, kışın ise Almanya'ya geliyor. Almanlar da bu durumu bildiği için şimdi Türklerin aleyhine kullanmaya, oturma izinlerini iptal etmek için hazırlıklara başladı. Evet değerli izleyicilerimiz, enteresan. İlk nesille emekli olanlar eğer Almanya'dan izin almadan, örneğin 1 Ocak 2011 veya 31 Aralık 2011 tarihleri arasında, yani 2009'dan sonra, 2009 arkadaşlar, bunu unutmuyoruz, Türkiye'de 6 aydan fazla kalmışsa oturma izinleri uzatılmıyor. Aynı şey Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ya da Alman vatandaşları için geçerli değil. Bu uygulama değerli izleyicilerimiz, dünyada ne kadar millet varsa bulunan Almanya'da sadece Türklere uygulanıyor. Başka hiçbir ülkenin vatandaşına bu uygulama yapılmıyor. Sadece Türklere yönelik.
Değerli izleyicilerimiz, oturma izinleri yenilenmeyenler Türkiye'de ise Almanya'ya gelemeyecek, Almanya'da ise sınır dışı edilebilecek. Yazdan önce Türkiye'ye gitmek ve ölen eşinin mezarını ziyaret etmek isteyen yaşlı kadın 3 aydır bu meseleyle uğraşırken çaresiz giriş çıkış kayıtlarını Offenbach Yabancılar Dairesi'ne gönderdi. Yaşlı Türk'ün kayıtlarında 6 aydan fazla Türkiye'de kaldığı görülüyor ama kendisine Ağustos ayına randevu verilmiş. Şimdi bu olay değerli izleyicilerimiz bir yaşlı vatandaşımızın başına geldi. Mektup gidiyor ve deniliyor ki bize Türkiye'ye giriş çıkış kayıtlarınızı gönderin. Gönderiyor ve 6 aydan daha fazla Türkiye'de olduğu ortaya çıkıyor ve sonrasında kendisine de ta Ağustos ayına randevu veriyorlar. Bu arada 2022'ye kadar geçerli olan Türkiye pasaportlarının oturma izinleri pasaporta yapıştırılmış belge halinde duruyor. Önce bunların 31 Ağustos 2021'de kullanım süresinin biteceği açıklandı. Ancak bu süre uzatıldı. 2022'de pasaportu bitenler bitiş sürecine kadar bu eski tip oturumla gidip gelebilecek. Yeni tip kredi kartı şeklindeki oturma izinleri yeni pasaportlardan sonra verilecek. Arkadaşlar bakın ben ne diyorum? Almanya başta olmak üzere artık Avrupa hiçbir şekilde göçmen istemiyor. Bırakın göçmeni, ömrünü bu ülkeye, Almanya'ya vermiş olanları dahi nasıl sınır dışı edebiliriz diye adeta Ali Cengiz oyunu oynuyorlar. 6 aydan fazla Türkiye'de eğer kalıyorsan ben seni almıyorum diyor. 5,5-6 milyon vatandaşımızın yaşamış olduğu Almanya'nın almış olduğu bu kararı kabul etmek mümkün değil. Yani yarın öbürsü gün diyecekler ki sizi hadi sınır dışı ediyoruz. Hadi ülkenize kapının önüne koyacaklar. Gidişat bu yönde. Yani 50-60 yıl buraya çalışmış çoğu zaten ileri yaşlarda olan bu insanlara sen Türkiye'de 6 aydan fazla kaldın diye pasaportlarını, oturum izinlerini yenilememek ne demek? Olacak iş değil. Ve işin enteresan tarafı arkadaşlar, bunu sadece Türklere uyguluyorlar. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olanlara uyguluyorlar. Başka ülkelerde kalanlara ya da başka ülkelerin vatandaşlarına bunu uygulamıyorlar. Burada da ister istemez kafamızdaki soru işaretleri artıyor. Ya bana soracak olursanız bu bir rezalet. Eğer vatandaş şu an Türkiye'de 6 aydan fazla kaldıysa bir daha dönemiyor Almanya'ya. Enteresan. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da maalesef ırkçılık hortlamış vaziyette. Ve işin enteresan tarafı hukuku, kamu düzenini korumakla görevli olan polisler içerisinde de ırkçılığın arttığı açık bir şekilde ortaya kondu. Alman medyasında yer alan haberlere göre ülkedeki emniyet teşkilatında aşırı sağcıların sanıldığından daha fazla olduğu belirtildi. Federal hükümetin ve eyaletlerdeki Adalet ve İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre şu an en az 272 polis hakkında aşırı sağla bağlantılı oldukları veya aşırı sağcı suç işledikleri suçlamasıyla soruşturma yapıldığı belirtildi. Yine yapılan haberlerde bunun hem yargı hem de disiplin soruşturmasını kapsadığı ifade edildi. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın Federal Polis Teşkilatı'nda ve Federal Kriminal Dairesi'nde 36 polis hakkında disiplin soruşturması yapıldığı bilgisinin de paylaşıldığı haberde eyaletlerin bu sayıyı 236 olarak verdiği belirtildi. Şimdi arkadaşlar bakın, Kuzey Ren-Vesfalya'da 170 tane polisi bildiğiniz üzere cep telefonlarına el konulmuştu. Irkçı paylaşımlarda, ırkçı konuşmalarda bulundukları için. Almanya'da pek çok vatandaşımız ırkçılıkla ilgili sıkıntılar yaşarken maalesef gözlemliyoruz ki hakkında bu soruşturma başlatılan ya da hakkındaki hukuki süreci devam edenlere hiçbir ceza vermiyorlar ya da çok komik cezalar vererek bu insanları işlerine iade ediyorlar. Bu polisler ya da diğer kamu görevlileri ya da sıradan bir vatandaşın yapmış olduğu ırkçılık yanına kar kalıyor. Biliyorsunuz Almanya'da 12 ayın üzerinde ceza alan polisler meslekten men edilir. Ne yapıyorlar? 9 ay, 3 ay, 1 ay meslekten uzaklaştırma veriyorlar. Bu kişiler sonra göreve iade ediliyor ve kaldıkları yerden aynı ırkçılığa devam ediyorlar.
Arkadaşlar o kadar çok artmış vaziyette ki koronavirüs döneminde de bu ırkçılığın daha da yükselişe geçtiğini çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Masum, bu ülkede geçinmekten başka hiçbir amacı olmayan çalışan insanların evlerini yakıyorlar, barklarını yakıyorlar, sözlü tacizde bulunuyorlar, sözlü saldırıda bulunuyorlar, fiziki şiddette bulunuyorlar, sokakta oturanları silahlarla vuruyorlar. Hanau biliyorsunuz baskınında, saldırısında olduğu gibi. Pek çok insanın evi yandı. Zolingen'den tutun daha pek çok yerdeki vatandaşımız hayatını kaybetti. Ama görüyoruz ki Alman yasaları her ne hikmetse bunları yapanlara işlemiyor. Çok ufak ya da caydırıcı olmayan cezalar veriyorlar, sadece göstermelik. Sonra bu insanların arasına karışıyor, kaldıkları yerden devam ediyorlar. Almanya değil, Avrupa'nın pek çok noktasında gerçekten durum iç açıcı değil. Sanki yabancı olmak suç, sanki başka bir ülkenin pasaportunu taşımak suç. Oysa bu insanlar, göçmenler, Almanya başta olmak üzere İsviçre, İsveç, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda ve daha pek çok ülkenin gelişmesine katkı sunmuş, gece gündüz alın teri dökmüş ve ülkelerin daha da büyümesine çok büyük katkılar vermiş insanlar. Bu insanların siyasi bir amacı falan yok ki. Bu insanlar ekmek parası için Avrupa'dalar. Ama ne hikmetse birileri bunu anlamıyor, anlamak istemiyor. Görüyoruz. 300'e yakın polis hakkında sağcılık, ırkçılıkla ilgili soruşturma var. Bakın göreceksiniz. Bir tanesini dahi meslekten men etmeyecekler. Biz çok yakından takip ediyoruz bu ve benzeri haberleri. Ben sizlerle paylaşacağım. Olmayacak. Çünkü bugüne kadar olmadı. Hep bir yalan, hep göstermelik hareketler bunlar arkadaşlar. O nedenle ırkçılıkla ilgili daha keskin, radikal kararları hükümetlerin alması gerekiyor. Söze gelince insan hakları, demokrasi, ama bakıyoruz ki değerli izleyicilerimiz her şey kağıt üzerinde yazılı hoş cümlelerden ibaret.